Selam, Eranko TV'ye hoş geldiniz. Bugün 2026'nın en çok konuşulan oyunu GTA 6'yı konuşacağız. Kaç kere ertelendi, ne zaman çıkıyor, Vice City'de bizi neler bekliyor? Rockstar'ın geçtiğimiz günlerde duyurduğu Netflix'te yayınlanacak videonun değeri ne? Bizi bir oyun videosu mu karşılıyor, oyun içi oynanış videosu mu, yoksa oyun hakkında üçüncü bir trailer mı karşılayacak? Bunların hepsini 27 Ağustos'taki Netflix içeriğiyle göreceğiz. Bu videoyu Times Square'da başlatıp Central Park'ta bitireceğiz. Sonuna kadar izle, çünkü orada bir tahminimi de sizlerle paylaşıyor olacağım. Evet, önce kısa bir hatırlatmayla başlayalım. İlk başlarda oyunun çıkış tarihi 2025 sonbaharı olarak planlanmıştı ve bu esnada zaten ilk gecikmesini yedi. Mayıs 2026'ya ertelenmişti. Daha sonrasında ikinci kez gecikmeyi yiyerek en son bugün de geçerli olan tarih 19 Kasım 2026'ya ertelendi. Oyun kurgusal bir eyalet olan Leonida'da Vice City'de geçiyor. Yani GTA'nın Miami esintili şehri geri dönüyor. GTA Vice City'ye güzel bir dönüş yapıyoruz. Ana karakterleriniz Lucia ve Jason bir çift. Biraz da Bonnie and Clyde esintili bir hikayeleri var. Rockstar bu sefer haritanın büyüklüğü ve karakter derinliği konusunda serinin en iddialı oyunu olacağını söylüyor. Bu bölümü biraz walk and talk şeklinde yapalım dedim. Hem sizinle güzel New York şehrinde Broadway'den Central Park'a doğru yürürken biraz da GTA 6 hakkında konuşalım istedim. İşte Broadway böyle bir yer. Sürekli bir kaos, sürekli bir gürültü ve asla durmayan bir trafik. Aslında bu karmaşa bana tam olarak GTA 6'nın o karanlık geliştirme sürecini hatırlatıyor. Hatırlarsanız biz yıllarca bu kalabalığın ortasında kaybolmuş gibi resmi bir duyuru, ufacık bir logo beklerken Rockstar kapalı kapılar ardında bu projeyi devlet sırrı gibi saklıyordu. Ama sonra ne oldu hatırlıyor musunuz? Oyun dünyasının 11 Eylül'ü diyebileceğimiz o meşhur Eylül 2022 patlaması yaşandı. Biz yavaş yavaş Broadway'in kalabalığından ve kaosundan kaçıp Central Park'ın huzuruna sığınırken Eylül 2022'de ne olmuştu? Kısaca bir hatırlayalım. Tarihin en büyük sızıntılarından birine şahit olduk. 90'dan fazla erken geliştirme videosu internete sızdı. Hackerlar henüz cilalanmamış, geliştirme aşamasında olan animasyonları ve kodları tüm dünyaya yaydı. Rockstar bu duruma büyük tepki göstermişti haliyle. Ama bu kriz oyuncular için büyük bir sırrı da ifşa etmişti. Evet, oyun gerçekti. Geliştirme aşamasında olan bir GTA oyunu vardı. O dönemlerde henüz Rockstar bunu tam anlamıyla duyurmamıştı. Ve evet, Vice City'ye dönüyorduk ve evet, seride ilk defa kadın bir ana karakterimiz vardı. Sonrasında Aralık 2023'te zaten ilk resmi fragman geldiğinde olanları hepimiz biliyoruz. O fragmanla beraber YouTube izlenme rekorları alt üst oldu. Yanlış hatırlamıyorsam 24 saat içerisinde en çok izlenen ikinci video oldu. En çok izlenen de oyun videosu olmuştu. Rockstar Games'in yayınladığı GTA 6'nın ilk resmi fragmanı. Tom Petty'nin şarkısı haftalarca listeden inmedi. O günden beri her yeni sızıntı, yeni bir resmi açıklama bir Broadway galası kadar ses getiriyordu. Rockstar'ın GTA 6'da bize vaat ettiği harita sadece nostaljik Vice City sokaklarıyla sınırlı değil. Bizi gerçek dünyadaki Florida'nın parodisi olan Leonida eyaletine götürüyor. Sadece neon ışıklı plajlar değil, devasa bataklıklar, adalar, banliyöler ve kasabalarla dolu muazzam bir harita bizi bekliyor. Öyle ki doğrulanmış bir haber olmasa da haritanın en güneyinden en kuzeyine arabayla sürüş yapmak yaklaşık 20-30 dakika arası alacak diyorlar. Bu demek oluyor ki gerçekten oyun dünyasında emsali görülmemiş şekilde büyük bir harita bizi bekliyor olacak. Rockstar'ın tabii detaycılığı ve hayranların çılgınlığı öyle bir noktaya geldi ki haritadaki sürprizlerin bozulmaması için stüdyoda inanılmaz bir güvenlik protokolü uygulanıyor. Aynı zamanda Rockstar North'taki olayları da birçoğunuz duymuşsunuzdur. Hatta bazı fanatiklerin Rockstar ofislerine sahte çalışan kimlikleriyle sızmaya çalıştığı, camların dışından drone uçurup içeriden oynanış görüntüsü kaydetmeyi denediği bile ortaya çıktı. Dünyanın en popüler oyunu olmak böyle bir şey olsa gerek ve böyle bir deliliği de ister istemez doğal olarak beraberinde getiriyor. Gelelim ana karakterlerimize. Karşımızda Lucia Caminos ve Jason Duval var. Lucia, Grand Theft Auto serisinin ilk kadın başrolü olarak tarihe geçecek. Önceki oyundaki üçlü karakter yapısından farklı olarak bu sefer merkezde çok güçlü bir Bonnie and Clyde hikayesi var. Sızan bilgilere ve fragmanlara göre hikaye boyunca bu ikili arasındaki ilişki çok daha derin bir şekilde işlenecek. Polisten kaçış mekaniklerinin, soygun planlamalarının ve en önemlisi karakter
karakterler arası geçişlerin yani switch mekaniğinin bu sefer çok daha organik ve savaş anında stratejik olarak kullanılabileceğini biliyoruz. Evet, şimdi gelelim hepimizin midesine kramplar sokan o meşhur konuya. Oyun tam olarak ne zaman elimizde olacak? Bugüne kadar Rockstar için çıkış tarihi hep biraz uzaktı. Önce 2025 sonbaharı dendi, ardından Mayıs 2026'ya kaydırıldı. Ancak bugün itibariyle resmi çıkış tarihimiz nihayet taşlara kazındı. 19 Kasım 2026. Take-Two CEO'su ve yönetim bu tarihin arkasında o kadar net duruyor ki beklentilerinizi artık bugüne göre ayarlayabilirsiniz. Son zamanlarda eski bir Rockstar animatörü olan Mike York'un oyunun kalitesi için bir 6 ay daha yani Mayıs 2027'ye sarkabilir şeklindeki şahsi tahmini interneti biraz karıştırdı. Bir de üstüne stüdyoda patlama olduğu yönünde haberler yayılıp büyük bir panik yaratıldı. Neyse ki Rockstar anında müdahale edip herkesin güvende olduğunu ve geliştirme sürecinin sorunsuz ilerlediğini açıkladı. Çok şükür artık yeni bir gecikme olmayacak. Peki oyunu kimler oynayacak? 19 Kasım'da oyun sadece PlayStation 5 ve Xbox Series X ve S konsollarına çıkış yapacak. PC tarafı için Rockstar Classic yine devreye giriyor. Resmi bir tarih şu an için yok elimizde. PC oyuncuları maalesef bir süre yayınlardan ve videolardan spoiler'ı yememeye çalışarak bir süre daha sabretmek zorunda ki ben de bir bilgisayar PC oyuncusu olarak bekleyeceğim. Ancak benimle birlikte sadece oyunu oynamak için PlayStation alacak birçok arkadaşım da var. 13 yıl sonra gelen bir oyun ve dünyanın aslında en büyük oyunu olacak bir oyundan bahsediyoruz. Önümüzdeki uzun yıllar boyunca bütün gamerların, bütün oyuncuların gündemini meşgul edecek müthiş bir oyun geldiği söyleniyor. 2 milyar dolar gibi bir bütçesi var ve bugüne kadar dijital bir yapım için ayrılan en büyük bütçe. Peki neden bugünlerde GTA 6 ateşi yeniden bu kadar harlandı? Çünkü yıllardır beklediğimiz o hamle sonunda geliyor. Rockstar Games 27 Ağustos 2026'da An Extended Look adını verdiği yepyeni bir sunum yapacak. Topluluk buna şimdiden Trailer 3 adını taktı bile. Bu sunum önce Netflix üzerinden gösterime girecek. 6 saat sonra ise YouTube'a eklenecek. Bu etkinlikte ilk kez o çok merak ettiğimiz saf oynanış, oyun dinamiklerini, silahlı çatışmaları, karakter değiştirme ekranını ve görev dizaynlarını görmeyi bekliyoruz. Eğer her şey yolunda giderse bu oynanış videosundan yaklaşık 10 hafta sonra oyunun dijital ön yüklemeleri başlamış olacak. Evet dostlar, 2013'ten bu yana süren koca bir dönemin sonuna geliyoruz ve artık elimizdeki resmi bilgilerle Leonidas semalarına inmeye çok az kaldı ve 13 yıldır her şeyimizi harcadığımız Los Santos sokaklarına da artık veda etme vakti geliyor. 27 Ağustos'taki yeni oynanış videosu geldiğinde saniyesini incelemek için kanalda olacağız. Sizler 19 Kasım'daki büyük çıkış için hazır mısınız? Heyecanlı mısınız? PC oyuncusu olarak bekleyecek misiniz? Yoksa benim gibi konsol alıp konsolda oyunu oynayacak mısınız? Yorumlarda mutlaka tartışalım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.